Photoshop'ta herhangi bir çalışmalarınızı düzenlerken bazen tek bir dokunuş bile işinize değer katar. Bu dokunuşların belki de en etkilisi gerçekçi bir şekilde lokal ışık etkisidir. Şimdi size Photoshop'ta ışıklandırma tekniklerinin hepsini anlatacağım. Biraz uzun bir video olacak. Özellikle bilmeyenler ve merak edenler sonuna kadar izlemenizde fayda var. Photoshop'ta ışık ve renk işleme tekniklerinin hemen hemen hepsini anlatmaya çalışacağım size. Başlangıç, orta ve üst seviye olmak üzere tüm teknikleri detaylı bir şekilde bu videomuzda göreceksiniz. Bazı teknikleri biliyorsanız siz kendi seviyenize göre de videoyu ileri alıp izleyebilirsiniz. Ama hepsini izlerseniz de en azından bana faydası olur. Bu fotoğrafımızda hemen filter, render, lens flare'ye geldiğimiz zaman Photoshop'un kendi içerisinde 4 tane hazır lensleri mevcut. Genelde yeni başlayan arkadaşlarımız buradaki lensleri kullanmayı severler. Bu şekilde tutup fotoğrafınızın ışık alan bölümüne tarafsa oraya yerleştirmesini yapabilirsiniz. Boyutunu ayarlayabilirsiniz. 4 tane de çeşit var. İstediğinizi seçip fotoğrafınıza işleyebilirsiniz. Şöyle OK dediğimizde gördüğünüz gibi amatör bir şekilde lensimiz yerleşmiş oldu. Genelde orta ve üst seviye kullanıcıları Photoshop'un kendi içerisindeki lensleri kullanmazlar. İlla kullanacaksanız bu şekilde kullanmayın. Hemen Ctrl Z deyip geri gelelim. Şimdi boş bir sayfa açalım. Sayfamızı açtıktan sonra sol taraftaki panelimizde gördüğünüz gibi 2 tane karemiz var. Siyah rengimiz üstte olacak şekilde ayarlayıp klavyemizden Alt Backspace'a bastığımız zaman fotoğrafımızın üzerine siyah bir katman olarak gelmiş oldu. Daha sonra filter, render, lens flare'ye geldiğimiz zaman biraz da ışığımızı şu şekilde açalım. Biraz da ebatımızı büyütüp OK diyelim. Gördüğünüz gibi siyah zeminimizin üzerine lensimiz gelmiş oldu. Sonra yapmamız gereken karıştırma modlarımızdan screen'e geldiğimiz zaman lensimiz siyah zeminden ayrılmış oldu. Hem bu şekilde yaparsanız katman olarak da ışığımızı istediğiniz yöne hareket ettirebilirsiniz. Ctrl T dediğimizde az bir şey büyütüp OK diyelim. Bu şekilde de yerleştirmesini yapabilirsiniz. Sonra lens katmanımıza gelip maskelediğimizde fırçamıza gelip istemediğimiz bölgeleri yok etme şansımız da olur. Hatta buradan opaklığımızı da az bir şey kısabiliriz. Yani illa Photoshop'u kendi içerisindeki lensleri kullanacaksanız bu şekilde kullanmanızda fayda var. En azından istediğiniz yöne doğru hareketleri yapıp büyütüp ufaltma işlemini yapabilirsiniz. Bir diğer kolay tekniğimiz de Google'dan lens flare yazıp görsellere geldiğimizde burada istediğiniz lensleri indirip çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu arka tarafın siyah olmasına özen gösterin. Eğer arka fonu renkli olanları indirirseniz ekstra maskeleme işlemi yapmanız gerekir. Onu da unutmayalım. Arama motoruna lens flare yazıp istediğiniz lensleri bulamadıysanız optikal flare yazıp farklı lensleri de bulup indirebilirsiniz. Hemen şöyle ben bir tanesini indirdim. Karıştırma modlarımızdan screen'e geldiğimiz zaman siyah tarafı temizlenmiş bir şekilde lensimizi fotoğrafımıza işleyebiliriz. Neden arka fonun siyah olmasıyla alakalı çok videom var zaten. Bilmeyenler buradan da en azından nedenini anlamış oldu. Ctrl T dediğimizde şöyle az bir şey lensimizi büyütelim. Burada önemli bir konu, lenslerimizi büyütmekten hiçbir zaman için korkmayın. Şöyle ışığımızın geldiği yöne doğru lensimizi yerleştirebiliriz. Opaklığımızı da az bir şey düşürebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken konu fotoğraf analizini iyi yapmanız gerekir. Yani fotoğrafımızda ışık alan nereyse o yöne doğru lensimizi yerleştirmemiz gerekir. Yani bu fotoğrafta ışık modelimizin sol tarafında biz de lensimizi yerleştirdiğimiz yer doğru. Eğer lensimizi buralara bir yerlere yerleştirmiş olsaydık son derece yanlış olurdu. Özellikle yeni başlayanlar fotoğraf analizi yapmayı da ihmal etmeyin. İster lens kullanımı olsun, ister herhangi bir başka bir işlem olsun. Mutlaka önceden şöyle bir fotoğrafınızı incelemeyi de unutmayın. Bu örneğimizde de yine kolay bir teknikten bahsedeceğim size. Hemen bu fotoğrafımızın üzerine boş bir sayfamızı açalım. Sonra renk paletimize gelip buradan şöyle bir rengimizi seçip OK diyelim. Sonra gradient aracımıza gelelim. Klavyemizden Shift ile birlikte aşağı doğru indirip şöyle bir lensimizi, ışığımızı belirleyelim. Burada dikkat etmeniz gereken, daha önce anlatmıştım size, yine söyleyeyim. Bu aracımızı kullanırken üstteki kısmın transparan olmasına dikkat edelim. Eğer sizde transparan gözükmüyorsa Basic kısmına gelip buradan transparan olan seçmeyi unutmayın. Gradientimizin ayarını da yuvarlak olana getirmeyi unutmayın. Daha sonra burada yapmamız gereken yine karıştırma modlarımızdan screen'e geldiğimiz zaman Ctrl T deyip ışığımızı büyütüp bu şekilde tam ortasına bırakıp böyle bir ışık efekti de verip kullanabilirsiniz. Arka fonu değişik başka çalışmalar da deneyebilirsiniz. Bir önceki örneğimize tekrar bir geldiğimizde aynı şekilde boş bir katmanımızı açalım. Degrade aracımıza gelelim. Shift ile birlikte indirelim.
Karıştırma modlarımızdan screen diyelim. Az bir şey büyütelim. Biraz daha büyütelim. Tam degradenin şu kısmına geldiği zaman opaklığımızı az bir şey düşürüp işlemimizi, lensimizi yerleştirebiliriz. Şimdiye kadar anlattığım teknikler çok basit görülebilir ama özellikle yeni başlayan arkadaşlarım mutlaka eliniz alışana kadar tekrar edeceksiniz. O yüzden ekstra çalışmayı da ihmal etmeyin. Bu örneğimizde de ormanın içerisinde ağaçların arasında geçen ışık hüzmelerini yapacağız. Zaten güzel çekilmiş bu fotoğrafımıza biraz daha süsleyeceğiz. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken Select Color Range'e geleceğiz. Şimdi burada fotoğrafımızın açık bölgeleri yani gökyüzüne yakın bir bölgelerimizi seçeceğiz. Hemen buradan şöyle bir rengimizi belirleyelim. Siz üst taraftan kendi fotoğrafınıza göre ayarlarınızla oynayıp seçtiğiniz beyaz alanı daha fazla ve daha az belirleyebilirsiniz. Bu fotoğraf için seçim işlemimizi bu değerlere getirmemiz yeterli. Hemen OK diyelim. Evet, gördüğünüz gibi seçtiğimiz alanlarımız belirlendi. Burada yapmamız gereken background'umuzun üzerine boş bir sayfamızı açıp renk paletimizden ışığımızı ne renk istiyorsanız rengimizi seçip klavyemizden Alt Backspace dememiz yeterli. Şöyle gördüğünüz gibi background'umuzun gözünü kapattığımızda seçtiğimiz alanlarımız boyanmış oldu. Daha sonra boyadığımız katmanımıza gelip Filter, Blur, buradan Radial Blur'a geleceğiz. Çıkan panelimizde zoom'u seçip ayarımızı da yukarı doğru çekeceğiz. Sonra fotoğrafınıza göre ışığımızı vereceğimiz yönümüzü ayarlayacağız. Ben bu fotoğrafta ışık hüzmelerimizin şöyle şu kısımdan gelmesini istiyorum. Sonra Best'i seçip OK diyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi seçtiğimiz alanımızdan ışık hüzmemiz ağaçların arasından çıkmış oldu. Şimdi burada işi biraz daha abartıp Ctrl+J deyip ışık hüzmemizden bir kopya da alabilirsiniz. Hatta tekrar Filter, Blur, Radial Blur'a geldiğimizde biraz daha ayarımızı yükseltip OK de diyebiliriz. Işık hüzmelerimiz birazcık daha yansımış oldu. Son olarak klavyemizden Shift ile birlikte iki katmanımızı tutup karıştırma modlarımızdan uygun olanı seçip fotoğrafınıza işleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu da güzel, etkili bir tekniktir. Yalnız ekstra bir şey söyleyeceğim size. Bu efekti kullanırken fazla abartmamaya dikkat edelim. Son olarak opaklığını az bir şey fotoğrafınıza göre düşürebilirsiniz. Tabii ki bunu iki katman olarak görmeyin. Seçiminiz azsa 3-4 katmana da çıkartabilirsiniz. Eğer iyi seçim yaptıysanız fotoğrafınıza göre tabii ki 2 katman yapmanız yeterlidir. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. Evet, bu örneğimizde de çok güzel bir teknik göstereceğim size. Ben daha önce bunun kısa videosunu çekmiştim. Belki izlemeyen arkadaşlarımız olmuştur. Şimdi bu fotoğrafımıza hemen buradan hazır renklerimize gelelim. Şöyle bir gece rengimizi fotoğrafımızın üzerine bırakalım. Boş bir katmanımızı açalım. Fırçamıza gelelim. Opaklığımızın %100 olmasına dikkat edelim. Bu kısmın beyazda olmasına dikkat edelim. Size'ımızı ayarlayalım. Şöyle bir üstün körü işlemimizi uygulayalım. Sonra karıştırma modlarımızdan Vivid Light'a gelelim. Sonra katmanımıza gelip mouse'umuzu sağa tıklayıp Blending panelimize gelelim. Evet, bu panelimizde hiçbir şey yapmayacağız. Sadece bu kısımda transparan yazan yerdeki kutucuğumuzun tikini kaldıracağız. OK diyeceğiz. Sonraki işlemimiz opaklığımızı değil, altta fill yazan değerimizi şöyle aşağılara doğru çekeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle sağ sol yaptığımızda ışığımızın etkisini, ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar gerçekçi durduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde çektiğiniz böyle bir tarz fotoğrafınız varsa istediğiniz yöne de büyütüp ufaltıp bu lokal ışığı kullanabilirsiniz. Bu da çok etkili bir yöntemdir. Bunu da ayrı bir şekilde not etmeyi unutmayın. Evet, bu örneğimizde de farklı bir teknikten bahsedeceğim size. İlk olarak araçlarımızdan şöyle bir kement aracımıza gelelim. Siz tabii ki başka seçim araçlarını da kullanabilirsiniz. Şöyle gelelim, şöyle üstün körü, şöyle bir seçimimizi yapalım. Daha sonra renk ikonlarımızdan körve gelelim. Şöyle az bir şey aşağı doğru da indirelim. Burada sadece şu kısmı şöyle aşağı doğru indirdiğimizde gördüğünüz gibi seçtiğimiz alanımızın rengi koyu oldu. Daha sonra maskemize gelip maskemizi ters çevireceğiz. Yani invert edeceğiz. Siz klavyenizden Ctrl+I yapıp maskeyi ters çevirme işlemini de uygulayabilirsiniz. Maskeleme ile de alakalı detaylı video çekmiştim. Oynatma listesinden o videomu da ulaşıp bilmeyenler izleyebilir. Daha sonra yapmamız gereken kenar yumuşaklığını almamız. Hemen burada yumuşaklığımızı fotoğrafımıza göre ayarlayacağız. Evet, bu değerlere getirmemiz yeterli. Daha sonra siz isterseniz farklı bir şekilde renklendirmesini yapabilirsiniz. Veya tekrar körve geldiğimizde biraz daha karartıp diğer renk değerlerimizle de oynayıp işleminizi ayarlayabilirsiniz. Veya dediğim şekilde RAW filter'dan veya herhangi bir yerden düzenleme işlemlerini uygulayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu da etkili bir yöntemdir. Siz farklı çalışmalar
farklı denemeler yaparak işlerinizi daha iyi hale getirebilirsiniz. Tabi buna da diğerlerinde olduğu gibi ekstra çalışacaksınız. Bu tekniğimizde özellikle düğün fotoğrafçılarının sıkça kullandığı bir teknikten bahsedeceğim size. Şöyle fotoğrafımızı incelediğimizde gelinimizin saç kısmından ve damadımızın yüzünden ışığımızın sol taraftan geldiği açıkça belli. Şimdi hemen renk ikonlarımıza gelip buradan gradient'i seçelim. Şimdi ilk olarak karşımıza çıkan panelimizde vermek istediğimiz degrademizin renklerini belirleyeceğiz. Fotoğrafımızın renk dağılımına göre vereceğimiz ışığımızın da benzer renk tonlarını vermemiz gerekir. Şöyle sol altta karemizin içerisindeki renge bir sefer tıkladığımızda renk paletimize girebiliriz. Şimdi burada vereceğimiz rengimiz şu şekilde renk tonunu belirleyebiliriz. Dikkat ettiyseniz gelinimizin saç kısımlarından çekilen fotoğrafın hangi ışık altında çekildiğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz. Dediğim gibi de ona göre de renklerimizi belirleyeceğiz. Hemen OK diyelim. Daha sonra yapmamız gereken klavyemizin alt tuşuna basalım. Bir tane verdiğimiz renkten şöyle sağa doğru bir rengimizi daha belirleyelim. Tekrar renk paletimize gelelim. Bu sefer birazcık daha açığını seçip OK diyelim. Evet, bu degrademizde 2 renk kullandık. Bir koyu bir turuncu kullandık. Bir de açık bir turuncu kullandık. Siz bu renkleri de fotoğrafınıza göre ikili, üçlü ve daha fazla yapıp hazırlayabilirsiniz. Hemen OK diyelim. Şimdi burada yapmamız gereken ışığımızın stilini radyal alacağız. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir degrademiz olmuş oldu. Hemen yerleştirmemizi yapalım. Fotoğrafımızın sol üst kısmına şu şekilde yerleştirebiliriz. Daha sonra boyutumuzu ayarlayacağız. Boyutumuzu şöyle az bir şey daha verelim. Şu şekilde getirelim. Evet, boyutumuzu ayarladıktan sonra OK diyeceğiz. Daha sonra yapmamız gereken karıştırma modlarımızdan yine screen'i seçip OK dememiz. Evet, gördüğünüz gibi ışığımız fotoğrafımıza işledi. Eğer renk tonlarını beğenmediyseniz tekrar gelip renklerimizi ayarlayabiliriz. Boyutumuzu değiştirebiliriz. Daha sonra isterseniz opaklığını az bir şey düşürebilirsiniz. Dediğim gibi bu tekniğimizi özellikle düğün fotoğrafçıları çok kullanır. Hatta çektikleri fotoğrafların ebatlarına göre bu şekilde değişik renk geçişlerini önceden hazırlarlar. Daha sonra fotoğrafların üzerine kolay bir şekilde yerleştirirler. Bu da önemlidir. Fotoğrafınızın renk dağılımına göre değişik renk geçişlerini de hazırlayıp çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Evet, anlatacağım son 2 tekniğimiz kaldı. Bu 2 tekniğimizde biraz daha manipülasyon tarzda renk eşleştirme ve ışık kullanımından bahsedeceğim. Şimdi bu çalışmamızda arka fonumuzda gördüğünüz gibi böyle bir gökyüzümüz var. Diğer katmanımızda da modelimiz var. Bu tip manipülasyon çalışmalarda ilk olarak arka fonumuzu belirleyeceğiz. Daha sonra yerleştirmek istediğimiz model veya parçamızı arka fonumuzun renk tonlarına göre eşleştirmesini yapacağız. Tabi bu renk eşleştirme yapmamızın birçok kolay yolu var. Bildiğiniz gibi son yıllarda gelen yapay zeka bu işlemi çok iyi yapmakta. Photoshop'ta Match Color'u kullanarak yapabilirsiniz. Neural Filter'a girip harmoni edebiliriz. Raw Filter'dan yapabiliriz. Veya katman panelimizden birkaç ayarlarımızı kullanıp bu işlemlerimizi manuel bir şekilde de uygulayabiliriz. Şimdi ben bu çalışmamızı manuel yapacağım. Anlatacağım son örnekte otomatik olarak nasıl yapılacağını da göstereceğim size. Hemen renk ikonlarımızdan Levels'a gelelim. Şöyle az bir şey aşağı doğru indirelim. Evet, bu panelimizde ilk olarak yapmamız gereken şu alt tarafta şöyle bir kutucuğumuz var. Onun yanında aşağı doğru uzanan bir ok işaretimiz var. Oraya geleceğiz. Neden bu işlemi ilk olarak yaptık? Sadece bir alt katmanımız olan model katmanımıza yapacağımız etkimiz işlesin diye. Yoksa fotoğrafımızın tamamına etkimiz olmuş olacak. Şöyle şu kısmı şöyle sağa doğru biraz çekelim. Orta ayarımızı da az bir şey sağa doğru çekelim. Gelelim bir alt kısma. En sağdaki yerimizi şöyle sola doğru çekip modelimizi birazcık koyulaştırmış olduk. Eksiğimiz kalırsa tekrar bu panelimize gelebiliriz. Şimdi tekrar renk ikonlarımıza gelip buradan Color Balance'a geleceğiz. Evet, bu panelimizde gördüğünüz gibi fotoğrafımızın gölge alanları, ara tonlar ve ışık alanlarımıza müdahalemizi yapabiliriz. İşlemimize başlamadan önce aynı şekilde sadece bu katmanımıza etki olması için sol alttaki yerimize bir sefer tıklayacağız. Zaten katman panelinde de şu işareti görmeniz sizin için yeterli. Şöyle az bir şey sağ yana doğru çekelim. Şu kısmımızı da birazcık maviye doğru çekelim. Biraz gölgesiyle oynayalım. Gölgemizi de az bir şey kırmızıya doğru çekip en alta gelip biraz da maviyi sağa doğru çekebiliriz. Biraz da ışığımızla oynayalım. Işığımızı da birazcık sola doğru çekip biraz daha az bir şey de maviyi sağa doğru çekmemiz yeterli. Evet, 3 aşağı 5 yukarı işlemimiz bitti. Yalnız burada modelimizin biraz daha koyu olması gerekiyor. Çünkü birkaç bir işlem daha yapacağım burada. Tekrar Levels'a gelip biraz daha işimizi koyulaştıracağız. Biraz daha siyaha doğru yaklaştırıp az bir şey daha koyulaştırıp yeterli. Katmanımızda az bir şey yukarı kaldıralım. Evet, parçamızın renk eşleştirmesini manuel bir şekilde ayarlamış olduk. Şimdi bu katmanımızdan her ihtimale karşı Ctrl+C deyip bir tane öncelikle kopyasını alalım. Layer 1 katmanımızın gözünü kapatalım. Ben genelde kopyalı olarak çalışmayı severim. Ola ki bir hata olur, bir yanlışlık olur. Orijinal parçaya ihtiyacınız olabilir. Siz çalışmalarınızı birleştirmiş olabilirsiniz. Bu ihtimalleri de göz önünde bulundurarak size de önerim
Siz de kopyalı bir şekilde çalışmanızda fayda var. Artık bu kısımlarımızda işimiz kalmadı. Yaptığımız etkilerimizi klavyemizden Shift ile birlikte tutup Ctrl E dediğimizde yaptığımız rengimiz tek bir katman olarak birleşmiş oldu. Şimdi tekrar klavyemizden Ctrl C deyip bir tane daha kopyasını alacağız. Sonra sembollerimizden elips aracımıza geleceğiz. Shift ile birlikte şöyle bir dairemizi oluşturacağız. Dairemizin içerisine şöyle bir beyazlık vereceğiz. Dış çizgimizi de yok edeceğiz. Yani burada modelimizin karşısında yuvarlak bir beyaz bir aya bakıyormuş gibi bir çalışma hazırlayacağım. Ay katmanımızı tutup şöyle en alt tarafa background'umuzun üzerine ayımızı bırakacağız. Biraz da şöyle yukarı doğru alalım. Evet, gördüğünüz gibi ayımızı da yerleştirmiş olduk. Şimdi ayımıza biraz ışığımızı vereceğiz. Bunu ayımızdan bir kopya alıp kopyasını blurlayabiliriz. Veya FX'e gelip buradan Glow'u seçtiğimizde rengimiz zaten beyaz. Ayımızda zaten beyaz bir ışık olacak. Az bir şey size'ımızı sağa doğru çekip çok hafif bir etrafımızda glow parlaklık bir efekti vermiş oluruz. Karıştırma modlarımızdan da screen'i kullanabiliriz. Şöyle OK diyelim. Evet, modelimizin rengini manuel bir şekilde ayarladık. Ayımızı yerleştirdik. Şimdi burada yapmamız gereken modelimizin şu kısımlarının, kenar kısımlarının biraz ışık etkisi olması gerekir. Onu da yapmamız gayet basit. 2 tane kopyamızı almıştık. Kopyamızın gözünü kapatıp bir alt katmanımıza geldiğimizde tekrar FX'e gelip Blending panelimize geleceğiz. Burada kullanacağımız içten gelen ışığımız. Yani burada iç glow'umuzu işaretleyeceğiz. Şöyle işaretimizi yapıp size'ımızı az bir şey sağa doğru çekelim. Blend modumuz yine screen'de olacak. Opaklığımızı siz çalışmanıza göre belirleyebilirsiniz. Ben bu çalışmada bu ayarlarımızı kullanacağım. Evet, ayarlarımızı da yaptıktan sonra OK diyelim. Evet, gördüğünüz gibi ayımızın ışığı modelimizin yüz tarafına vurduğu için arka taraftan baktığımızda kenarlarda bir ışık hüzmelerinin olduğu görüldü. Şimdi yapmamız gereken 2 işlemimiz kaldı. Evet, glow etkimizi yaparken gördüğünüz gibi iskelemizin şu kısımlarına da etkiyi doğal olarak vermiş oldu. Tabii ki biz burayı istemeyeceğiz. Oraya başka bir şey yapacağım ben. Hemen en üstteki kopyamızın gözünü bir açalım. Evet, alt katmanımızda ışığımız, üst katmanımızda kopyaladığımız parçamız var. Hemen maskemize gelelim. Fırçamızı seçelim. Modelimizin şu kısımlarını şöyle maske işlemimizi uygulayalım. Evet, gördüğünüz gibi iskelemizden ışığımızı yok ettik. Daha sonra boş bir katman açıp fırçamıza gelip iskelemizin sol tarafını ve sağ tarafını şu şekilde boyayacağız. Daha sonra boyadığımız katmanımızı tutup tekrar FX'e gelip Blending panelimize geleceğiz. Burada sadece yapmamız gereken fırçamızla boyadığımız alanlarımızı iskelemize işleyeceğiz. Onu da yapmanın en kolay yolu klavyemizin alt tuşunu kullanıp şu kısmı ikiye bölüp sağa doğru çektiğimiz zaman işlemimizi uygulamış olduk. Aynı zamanda gördüğünüz gibi modelimizin arka tarafına da şöyle bir gölgemiz gelmiş oldu. Hemen OK diyelim. Evet, gördüğünüz gibi çalışmamız 3 aşağı 5 yukarı bitti. Siz isterseniz Ctrl Shift Alt E deyip yaptığımız tüm çalışmalarımızı birleştirip Raw Filter'da veya başka bir yerde renk düzenleme işleminizi uygulayabilirsiniz. Bu tekniğimiz de böyle. Şimdi son tekniğimize geçelim. Evet, bu son örneğimizde de bu modelimizi şöyle ışıklı bir sokak fotoğrafımıza renklerimizi eşleştirip profesyonel bir şekilde ışıklandırmasını ayarlayacağız. Şimdi bildiğiniz gibi bu arka plan temizleme işi son yıllarda yapay zekanın devreye girmesiyle artık daha da kolay oldu. Photoshop 2023'e yeni gelen güncellemede model, obje veya nesneyi çok kolay bir şekilde seçimimizi yapıp otomatik bir şekilde arka planımızdan ayırabiliyoruz. Hemen obje tool aracımıza gelip modelimizi seçip mouse'umuzla bir sefer tıkladığımızda seçim işlemimizi otomatik olarak yapacaktır. Burada yeni gelen özelliğimiz Select'e geldiğimizde şöyle aşağı doğru oka benzeyen yere gelip burada bizim için işleminizi nasıl yapmak istediğinizi sormakta. Eğer detaylı bir seçim istemezseniz üsttekine, detaylı bir şekilde isterseniz Cloud'a bağlanıp otomatik bir şekilde işleminizi yapabilirsiniz. Şimdi detaylı temizleyelim. Cloud'a bağlanalım ve OK diyelim. Tabi bu fotoğrafınızın yoğunluğuna göre biraz zaman alabilir. Seçim işlemimizi yaptıktan sonra klavyemizden Ctrl C deyip modelimizi arka planımızdan ayırmış oldu. Şimdi modelimizi tutup yerleştirmek istediğimiz sokak fotoğrafımıza bırakacağız. Şöyle az bir şey aşağı doğru indirelim. Ctrl T diyelim. Birazcık boyutumuzu düşürelim. Şöyle bir ortalayalım. Biraz da büyütelim. Evet, temizleme işlemimizi yaptık. Arka planımıza fotoğrafımızı yerleştirdik. Şimdi yapmamız gereken arka plandaki renklerimizi modelimize uyarlayacağız. Bir önceki çalışmada ben bunu manuel yapmıştım. Şimdi otomatik bir şekilde bu işlemimizi uygulayacağız. İsterseniz filter, neural filter'a gelip çıkan panelimizde harmoniyi aktif hale getirip background'umuzu seçip modelimize uyarlayabiliriz. Şöyle az bir şey aşağıdaki ayarlarımızla oynadığımız zaman bu işlemimizi uygulayabiliriz. Ama ben genelde bu işler için neural filter'ı pek kullanmıyorum. Yine kullanmayacağım. Bilmeyenler için nasıl yapılacağını göstermiş olduk.
bu ayarlarımızı kullanıp renk eşleştirmesini yapabilirsiniz. Renk eşleştirmenin en etkilisi ve en kolayı Match Color'u kullanarak bu işleminizi yapabilirsiniz. Hemen imaja gelip Adjustment diyelim. Burada Match Color'a geleceğiz. Karşımıza gelen panelimizde yapmamız gereken gayet basit. Search yazan yere geldiğimizde sokak fotoğrafımızı seçip aşağıda da background'umuzu seçeceğiz. Gördüğünüz gibi arka fonumuz modelimizin üzerine otomatik olarak işledi. Eğer yeterli değilse luminance değeriyle ve renk değerleriyle az bir şey de oynayabilirsiniz. Şu şekilde yapıp OK diyelim. Evet, modelimizin rengini otomatik olarak bu şekilde eşleştirebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken arka fonumuzdaki ışık yansımalarını modelimize uyarlayacağız. Bunun da yapmanın en kolay yolu renk ikonlarına gelip Solid Color'a geleceğiz. Şimdilik burada herhangi bir rengi seçip OK diyebiliriz. Sonra fotoğrafımızın tamamına bu etkimiz olduğu için biz sadece modelimize bu işlemimizi uygulayacağız. Katman panelimizin sağ üstünde bulunan 4 tane çizgimize gelip buradan Clip With Mask dememiz yeterli. Gördüğünüz gibi sadece modelimizin üzerine rengimiz gelmiş oldu. Tekrar rengimize tıklayalım. Buradan fotoğrafımızın arka fonundan modelimizin etrafına vereceğimiz renklerimizden bir tanesini seçip OK diyelim. Daha sonra karıştırma modlarımızdan Color Dodge'a gelelim. Daha sonra maskemize geleceğiz. Maskemizi de invert edeceğiz. Yani ters çevireceğiz. Siz bunu klavyenizden Ctrl-I yaparak da ters çevirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ne oldu? Maskemizi ters çevirdik. Hemen sol taraftaki yerimize geldiğimizde şu kısmı da beyaza alacağız. Fotoğrafımızı az bir şey büyütüp fırçamıza gelip maskemizi seçip fırçamızın size'ını ayarlayıp modelimizin ışık gelen yerlerine, şöyle köşe yerlerine bu işlemimizi uygulayacağız. Az bir şey saç kısımlarına da uygulayalım. Şöyle kenarlarına bu işlemimizi uygulayacağız. Burada dikkat etmeniz gereken birazcık ince işçilik. Şöyle kenarlarımıza etkimizi uygulayalım. Biraz bir şey ufaltalım. Biraz daha büyütelim. Kol taraflarına da birazcık etkimiz gelsin. Şuralara da alalım. Şöyle birazcık daha yukarıya doğru işlemimizi uygulayalım. Evet, gördüğünüz gibi Solid Color'u kullanarak arkamızdan rengi belirleyerek renk karıştırmamızı da doğru yaparak modelimizin kenarlarına işlemlerimizi uyguladık. Şimdi siz isterseniz aynı şekilde tekrar Clip With Mask deyip karıştırma modlarımızdan Color Dodge'ı seçip tekrar rengimize gelip ikinci bir renk daha açabiliriz. Aynı şekilde tekrar invert'e gelelim. Fırçamızı da az bir şey ufaltalım. Şöyle bir şu kısımları da renk tonlarını ufaktan ince bir şekilde uygulayabilirsiniz. Hatta tekrar boş bir katman açıp degrade aracımıza gelip rengimizi seçip buradan tekrar şöyle bir renk alıp OK deyip Shift ile birlikte şöyle bir yuvarlak seçip onda screen yapıp arkadan gelen ışık hüzmesini şu şekilde çalışmanıza uyarlayabilirsiniz. Eğer arka fondaki renkler fazlaysa bu işlemleri istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. Ne kadar birbirine benzetirseniz işiniz de o kadar gerçekçi olur. İsterseniz background katmanımıza gelip filter bulur, lens bulur deyip radius değerinizi birazcık yükseltip arka planımızı blurluk efekti verebiliriz. Son olarak Ctrl Shift Alt E dediğimizde tüm katmanlarımızı birleştirip isterseniz manuel bir şekilde İsterseniz Camera Raw Filter'da renk düzenleme işlemlerine devam edebilirsiniz. Şöyle Camera Raw Filter'a gelelim. Otomatik bir şekilde düzenleme işlemi yapılsın diyelim. Siz bunu manuelde yapabilirsiniz. Evet, fotoğrafımız hemen olduğu gibi özellikle son iki örnekte ne kadar detaylı çalışırsanız işleriniz o kadar daha iyi olur. Özellikle de son iki örneğimizde gördüğünüz gibi katman paneline iyi hakim olmanız gerekir. Katman panelimizde fırçalama, maske kullanımı ve yardımcı modlarımızı iyi öğrenmeniz gerekir. Fotoğrafta ışık çok önemlidir. Tabi bu tip düzenlemelerde ekstra ışık bilginizin de olması gerekir. Hemen tüm eğitimlerimde dediğim gibi işin sırrı bol bol antrenmandır. Bol bol tekrardır. İş kötü olmuş, iyi olmuş, inanın hiç önemli değildir. O yüzden hiçbir şeyden korkmayın. Dediğim gibi bol bol antrenman yapmayı da unutmayın. Biraz uzun bir video oldu. Umarım faydası olmuştur size. Memnun kaldıysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.